Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Genelde standart olarak geçen sezondan bildiğiniz üzere cumartesi günleri sabahtan trailer inceleme videosu atıyorum. Fakat bu sefer küçük bir sağlık probleminden dolayı atmam diye düşünmüştüm. Aslında hala tam konforlu konuşabildiğimi söyleyemem. Fakat hani fazla soran olunca bir şekilde size ulaştırmak istediğim videoyu. Yani sorun şu ki aslında bu sefer ortada trailerımız yok. Evet, aslında bir tane trailer yayınlandı. Trailer'ın içinde yayınlanan trailer'da gelecek sezondan da sahneler var. Fakat aslında sezonun geri kalanının trailer'ı bu. Orada hani bunlara dair aslında 2-3 tane video çekmiştim daha öncesinde. Evet, yeni sahneler falan var ama tekrarlamak istemiyorum aynı kısımları. Hatta top 10 videosu falan da yapmıştım. Yani yukarılara bir yerlere kartını koyarım, siz bulursunuz. Merak edenler oradan izleyebilir. Hani o yüzden yani sonuç olarak aslında bizim elimizde ikinci sezona dair trailer yok. Trailersız olmaz. Yani çok büyük bir saçmalık bu cidden. Diğer kısımlardan birleştirip böyle trailer yapanlar falan olmuş. Hani ama çok beğenmedim onları. Yani hani biraz daha içerikleri farklıydı benim düşündüğümden. Yani o yüzden elimizde yaklaşık olarak şöyle bakıyorum bir 20 tane falan görsel var. İkinci bölüme ait. O yüzden hani bu videoda bu görseller üzerinden ve ikinci bölümde neler olabilire ait hani kendi düşüncelerim, kendi tahminlerim üzerine ilerleyeceğim. Bu arada fragman videosu olduğu için doğal olarak da spoiler olabilir. Yani bu uyarımı da baştan yapmış olayım. İlk önce olaylardan başlayalım. 4. bölüm bizim çizgimiz, yani benim belirlediğim çizgi. 4. bölümde ne olacağını çok net bir şekilde biz biliyoruz. Fakat 4. bölümden önce yani 2. ve 3. bölümlerde olması gereken 4-5 tane önemli olay var. Bu iki bölüm arasındaki zaman çizgisi, yani zaman çizelgesi tam olarak net değil. Yani o yüzden hangi bölümde ne koyacaklar birazcık kestirmek şu anda zor açıkçası. Trailer olmadığı için de elimizde bu aslında böyle bir şekilde. Ya biz şunu biliyoruz. Prens Jaehaerys'in cenaze töreni sabit. Yani bu kesinlikle bu bölümde zaten bunun görselini de yayınladılar. Daemon tekrardan Dragonstone'a dönüyor ve Rhaenyra ile yüzleşiyor. Özellikle Blood and Cheese olayının sonuçları için yani çok hararetli bir tartışma yapıyorlar burada. Fakat daha sonrasında Daemon zırhını falan alıyor. Yani o yine ilk trailerlarda görmüştük biz onu. Dışarıya doğru çıkıyor ve burada muhtemelen Harrenhal'a gidecek. Harrenhal muhabbetinin, yani Daemon'un Harrenhal'a saldırmasının da ben bu bölümde olacağını düşünüyorum. Hatta bence muhtemelen bölümün sonunda olabilir. Ama dediğim gibi zaman çizelgesi yok. Yani bir diğer bölümde de görebiliriz bunu. Yine Kargal kardeşlerin kapışması da bu bölümde gibi. Ama bir dahaki bölüme de kayabilir. Yani bu da net değil. Fakat bunların hepsinden bahsedeceğim ben. Ya Bracken ve Brakewood rekabeti de yine bu şekilde. O yüzden kısa kısa ben hepsine değinmeyi düşünüyorum. Bu cenaze fotoğraflarını görmüştük. Yani bu daha önce de sızmıştı. Yine yeni yayınlanan fotoğraflar var. Daha öncesinde yayınlanan 2-3 tane fotoğraf vardı bu cenazeye ait. Yani aslında Küçük Prens'in o tabutuna dair görüntüler de sızdırılmıştı. Burada belki de en önemli detay, geçen bölümde Aegon odaya ilk girdiğinde oğlunu konseye götürmek için, odaya girdiği zamandan bahsediyorum, Helaena'nın üzerinde kucağında bir tane örtü vardı. Ve bu örtünün üzerine böyle bir işleme yapıyordu. Yani bir şey dikiyor gibiydi. İşte bu örtü muhtemelen kendi dikti. Örtüyü de kendi dikmiş olabilir ki öyle görünüyor sanki, yani tahminen. Ya işte bu Jaehaerys'in tabutunun üzerine serdikleri örtüyle aynı gibi gözüküyor. Cidden üzücü bir detay. Helaena sevdiğim karakterlerden birisi benim bu dizide. Daemon kral topraklarına gitmişti planlamak için gizlice kayıkla beraber ve geri dönüyor. Dragonstone'da Rhaenyra ile yüzleşecek burada. Biz kamera arkası görüntülerde yayınlanan, daha öncesinde yayınlamışlardı, Daemon'un masanın üzerindeki böyle bir şeyi Rhaenyra'ya doğru fırlattığını görmüştük. Bu sahne de muhtemelen bu bölümde o yüzleşmenin bir devamı. Burada Rhaenyra'nın çok önemli bir tane cümlesi var. Yani beni kraliçen, beni üstün gibi kabul ediyor musun diyor. Yani ruler kelimesi. Yani Do you accept me as your queen and ruler? Beni hükmeden olarak, yani kendi kraliçen gibi, yani kafana buyruk davranmasından bahsediyor burada. Kabul ediyor musun şeklinde bir sözü var. Yani burası çok belirleyici olacak bence. Yine aynı şekilde diyor ki bu hamlenle bana zarar verdin. Yani benim taht iddiamı diyor. Burada diyor bu yaptığın şeyle diyor zayıflattın diyor. Önemli bir tartışma oluyor ikisi arasında. Yani bu çok ciddi bir kavga var. Aralarına soğukluk giriyor gibi. Ardından da Daemon Harrenhal'a gidiyor gibi. Yani görüntüler sanki böyle odasında falan da görüntüler vardı. Zırhını giymiş. Daha sonrasında birden çıkıyor gibiydi. Yani böyle bir soğukluk var gibi aralarında, fakat yayınlanan bir görselde yine böyle bir yakın bir temas, bir samimiyet de var gibiydi. O yüzden o gitmeden önce yakınlaştıkları sahnede böyle aralarındaki problemi çözmüş olabilir. Gerçi araları hep böyle, yani bir kavgadan veya bir samimiyetten çıkarıma varmak doğru değil. Çünkü hani sürekli böyle gitgelli bir ilişkisi var ikisinin. Çok büyük ihtimalle gidecek burada tek başına saldıracak Harrenhal'a ve gece saldıracak gibi duruyor. Aslında iki tarafında biz, yani hem yeşillerin hem de siyahların iki tarafında Harrenhal'ı istediği biliyoruz. Yine sezonun
kalan için olan trailer'da Cole'un bir cümlesi vardı. Savaşın anahtarı Nehir toprakları, Nehir topraklarının anahtarı ise Harrenhal diyordu. Dolayısıyla Harrenhal'a iki tarafta istiyor ve Daemon burada aslında ilk adımı atıyor. Nasıl sonuçlanacak tabii ki onu da göreceğiz. Ama tek başına saldırması Daemon'un demek biz burada Alice Rivers'ı göreceğiz demek. Yani 7. bölümde Rhaenyra bahsetmişti. Harren'ın lanetinden bahsetmişti ve çok güçlü olduğundan bahsetmişti. Daemon onu ciddiye almamıştı. Hatta küçümsemişti. Fakat burada o ciddiye almadığı, küçümsediği şeyle karşılaştığını göreceğiz biz. Yani o yüzden o rüyalar veya diğer fragmanlarda anlamlandıramadığımız sahnelerin hepsinin ben buraya ait olduğunu düşünüyorum ve burada bence o konuyu bağlayacaklar. Ama bu bölümün sonunda mı olacak yoksa diğer bölüme sarkacak mı? Onları hep birlikte görmemiz lazım. Aegon Viserys'in odasına taşınmıştı kral olduktan sonra ve burada eşyalarda çok değişikliklere gitmemişler. Çünkü eşyalar falan hani Aegon'un çok umurunda değil yani. Hani beni kral yaptılar. Ben bunu istemiyordum. Bunu yaptılar. Öyleyse ben de krala göre yani istediğim gibi davranırım modunda biraz. Yani Aegon'un tavrı o. Olay sonrasında da yani oğlunu kaybettikten sonra çok kötü oluyor. Çok fazla sinirleniyor ve biz onun savaş ilan ediyorum diye bağırırken özellikle Viserys'in maketini parçalarken görüyoruz. Yani Viserys'e olan hıncını, babasına olan hıncını birazcık daha maketinden çıkartıyor gibi. Viserys aslında hiç ilgilenmedi onunla. Yani onu bir varis, hatta varis de geçtim, tahta bir aday gibi bile kabul etmedi. Aegon aslında bu sebepten dolayı hani oğlu Jaehaerys'i geçen bölüm biraz daha farklı davranmak için yani kendi yaşadığını yaşatmamak için biraz Jaehaerys'i götürmek istemişti ve götürmüştü yani hani arayıp bulup. Hani oradaki böyle biraz daha eğlenceli Lannister'la falan hani Jaehaerys'in muhabbetleri falan oradaki güzeldi. Ya aslında tüm sebebi buydu. Şimdi ise bu tüm o hıncını yani kendini yetersiz görmesini, kendine dair o suçladığı şeylerin hırsının tamamını Viserys'ten, daha doğrusu Viserys'in maketinden çıkartıyor burada. Yine bu sahnede çok kritik olacak bence. Ben çekim açısından ve karakterlerin ruh hallerinden şöyle ilk sezondaki bir sahnenin vibe'ını aldım burada. O da 5. bölümde bir sahne vardı. Viserys'in Otto'yu o kralın eli görevinden aldığını söylediği sahne vardı. Onun böyle çok vibe'ını böyle kamera çekim teknikleri, arkadan görüntüler falan o çok hissettirdi bana onu. Sanki burada da bu olacak gibi geliyor bana. Geçen bölüm zaten Larys Aegon'un kulağına fısıldamıştı. Yani Aegon'a birazcık o şeyi vermişti yani çıtlatmıştı. Yine aynı sahnenin olduğu başka bir fotoğrafta da Otto'nun üzerinde biz o kralın eli broşunu göremiyoruz. Ya aslında hemen hemen de oraya doğru gidiyor yani. Yine sonrasında ileri haftalar için yayınladıkları trailer'da bir tane daha sahne vardı. Otto ve Cole arasında yine oluyordu bu. Yani aynı sahnede muhtemelen. Ya diyordu ki burada Otto Aegon'a Aegon sen zayıfsın diyordu. Orada araya da Cole girip hani, kralınla düzgün konuş diyordu. Tamamı bu üçgen içerisinde oluyor gibi. Ya sanki bizi belli sonuca vardırıyor burası. Yine başka bir tane daha sahne vardı. Cole zırhına falan girmiş ve böyle savaşa hazırlanıyor. Savaşa gidiyor gibiydi. Alicent'la konuşuyordu ikisi. Alicent onu böyle biraz daha uğurlar gibiydi aslında. İşte o sahnede Cole'un zırhında bir tane farklılık var. O da kralın eli broş eritilip boynuna halka şeklinde yapıştırılmış. Yani broşu Cole'un zırhına işlemişler. Dolayısıyla biz aslında bu fragmandan görevin kime gideceğini anlıyoruz. Cole ve Arik konuşuyor bu görüntüde. Biz Arik'in Dragonstone'a gideceğini biliyoruz. Ve muhtemelen Rhaenyra'yı öldürme emri alacak burada. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani işte Rhaenyra'nın odasına girdiğinde onun Rhaenyra olduğundan falan o şekilde tahmin ediyorum. Yani Erik ve Arik dövüşünde arkada yatakta gözüken biri var. Rhaenyra'ya benziyor. Oradan çıkarıyorum bunları. Erik son anda yetişiyor gibi ama neler olacağını tabii ki dizide görmek lazım bunun detayını. Buradaki en önemli detay bence şu. Arik bu emri doğrudan Cole'dan alıyor. Yani böyle resmi bir görüşme değil gibi ve konsey üzerinden gelen resmi bir şey değil gibi. Yani resmi bir kanaldan gelmiyor gibi. Bunu Cole kafasına göre yapamaz. Dolayısıyla burada iki tane ihtimal var. Ya bunu Aegon'dan aldı ki Aegon'un sanki böyle intikam isteyen tarzda cümleleri vardı ya da ikinci ihtimalle Alicent'tan aldı bu emri. Alicent kaynaklı olma ihtimali daha yüksek gibi ama bunu göreceğiz tabii ki. Bracken ve Brakewood'ların da ben bu bölümde olacağını düşünüyordum fakat bu konuyla alakalı herhangi bir ipucu yok. Dolayısıyla çok detayına girmeyeceğim burada. Olursa eğer bölüm sonrasında konuşuruz. Olmazsa da zaten diğer bölümün fragman incelemesinde konuşuruz. Sanki böyle şahsi bir şey gibi duruyor, bu şahsi olay gibi duruyor. Yeni bir geniş açısını gördük. Oradan konuşuyorum. Sınırla alakalı bir problem gibi gözüküyor bana. Ben öyle anladım. O şekilde de tahmin ediyorum. Muhtemelen öyle de bir şey çıkar yani. Rhaenyra'yı annesinin hanesi olan Erinlerin rengi, Erin mavisiyle görüyoruz ve yüzünü oynuyor burada. Gergin ve biraz daha böyle rahatsız hissettiğinde yani daha stresli olduğunda yaptığı bir şey bu. Güzel bir detay bence. İçerikten de çıkar. Hani o konuda hiçbir fikrim yok ama ben bu detayları böyle bu tarz detayları hep sevmişimdir. Ya yine başka bir sahnesi vardır Rhaenyra'nın. Kitap
okuyordu burada. Ya bu kitap mevzusu çok geçti. Eamond'un da vardı geçen bölümü. O da muhabbetinde Otto gelmeden önce kolla konuşurken öncesinde. Ya buraları ayrı bir dikkatle izliyorum. Yani ne çıkacağını hani ben de oldukça merak ediyorum buralardan. Burada Aemond odasına takılıyor gibi. Arkada Harrenhal'un o Aegon ve Balerion tarafından yakıldığı sahne var. Ve geçen bölümde biz bunu görmüştük aslında. Cheese'in böyle ışık tuttuğu arka tarafa oraya odaklandıkları bir tane görüntü vardı. Gelelim çok sevdiğim iki tane karaktere. Aelin ve Adam kardeşler. Böyle kavuşuyorlar gibi. Tekrar zaten fotoğrafları da yayınlandı. Ya bu geçen bölümde ismi geçmeden Adam'dan bahsedilmişti aslında, kardeşinden, Aelin'in kardeşinden. Bu arada kas çok kötü olmuş gerçekten. Cidden yani bu ne ya? Normalde bunların birisi 14, birisi 15 yaşında. Hatta Aelin küçük olan, fakat Adam'ın ya 10 yaş büyük abisi gibi duruyor. Aelin'in ya dizimizin tarihinde önemli olan şey bu zamana kadar yaptıkları ve başardıkları aslında. Yani genç yaşına rağmen yaptıkları. Yani genç yaşına rağmen bu kadar yetenekli olması onu önemli kılan. Ya dolayısıyla Corlys kendisiyle bir empati duruyor ama yani bu çok kötü olmuş cidden. Aelin'in ya aslında vaat ettiği şey önemli bizim için. Karakter olarak bu bana hiçbir şey vaat etmiyor açıkçası. Bence dizinin en kötü castingi, yani çok net açık ara. Birkaç mevzu daha var aslında bu konuda söylemek istediğim ama fragman ötesinde trailer olacağı için onları burada anlatmak istemiyorum. Daha sonrasında değiniriz bir ara. Jace ve Bayley'i görüyoruz. Aşırı iyi ikili bence. Yani ben çok seviyorum bu ikiliyi. Kamera arkası görüntülerde de vardı aynı sahne. Bayley crossbow kullanıyordu. Hani Jace öğretiyor falan diyorlar ama Bayley bile Jace öğretiyor olabilir yani. Posterde çünkü elinde vardı. Crossbow'un çok önemli bir detay olacak. Yani az çok tahmin ediyorum ama ona da burada girmeyeceğim. Siz sadece dikkatlice izleyin, yani ona dikkati çekmiş olayım. Hookhammer ile eşi Cat'i de görüyoruz. Önceden de bahsetmiştim bunlardan. Sanki onun böyle yaşamına eşi üzerinden biraz değinecekler gibi. Muhtemelen o yaşadıkları zorluklar üzerinden falan girecekler. Çünkü aslında biz karakter olarak dizide şu ana kadar sıradan bir insanla hiç tanışmadık. Yani hepsinin bir rütbesi vardı, bir görevi vardı, bir rolü vardı her tanıştığımız insanın. Ve genelde üst kesim üzerinden gidiyor dizi. Yani o yüzden sanki biraz daha o açığı bu şekilde kapatacaklardır diye düşünüyorum ben. Ve o yüzden buralar bence çok önemli. Siyah Konsey'den de bir iki görüntü vardı. Rhaenyra Alfred Bloom'la konuşuyordu. Rhaenys de arkada görünüyor. Geçen bölüm aslında uzaktan görmüştük. Hani muhtemelen burada biraz daha yakından tanıyacağız. Onun gibi birkaç karakter de var. Burada hepsini tanırız muhtemelen. Mysaeria'yı görüyoruz yine. Böyle üstü başı, eli yüzü biraz daha düzgün gibi görünüyor burada. Ama yine karanlık bir mekanda, hala hücrelerde olabilir. Onun nasıl kullanılacağı aşırı kritik. Çünkü siyahlarda Mysaeria haricinde o bilgi akışını sağlayabilecek bir isim yok. Ya bilgi dediğimiz şey de, ya bu akış savaşın en önemli parçalarından birisi. O yüzden siyahlar Mysaeria'yı yanında tutmaya devam etmek zorunda ve onu nasıl kullanacaklar, onu nerede barındıracaklar, buralar çok önemli. Son görselim olarak da Larys'e geçiyorum. Sanki burada konseye tanıtılıyor gibi. Ben kapıdan öyle çıkartıyorum. Geçen bölümde o eksik koltuk muhabbeti geçmişti. Oraya aday olabilir. Tüm görsellerim bu kadardı arkadaşlar. Hani bugünlük başka bir konu yok. Benden bu kadar diyeyim o yüzden. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.